Astrolojideki büyük şans gezegeni Jüpiter'in İkizler Burcu'na geçişini anlatacağım bu videoda sizlere. 12 yılda bir aynı burçta olur. Haritanızda hangi alandaysa İkizler Burcu orada bizlere büyüme fırsatı verirken daha iyimser, daha şanslı etkiler almamızı sağlayacaktır. Fakat Jüpiter büyüteçtir, iyiyi de büyütür, kötüyü de büyütür. O yüzden kişisel haritalarımızdaki konumu, temas ettiği gezegenler ve evler oldukça önemli olacak. Burada size hem genel hem yükselen burcunuza göre tabii ki etkilerini, ana gündemlerinizi aktaracağım. Kanalımla ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Her ay gerçekleşecek olan önemli gökyüzü olaylarını çekip kanala yüklüyorum. Siz de önceden haberdar olmak. Buna göre hayatınızda neler olabilir öngörmek veya planınızı, programınızı belki ona göre yapmak. Geçen zamanınızı anlamlandırmak isterseniz abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Zaten 2 saniyenizi alacaktır. Instagram'dan da oldukça aktif yazılar paylaşıyorum. Eğer takip etmek isterseniz de buraya Instagram adresimi sizler için bıraktım. Ayrıca benden danışmanlık almak isterseniz de yine bana bu adresten ulaşabilirsiniz. Evet, Jüpiter ikizler sürecini ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kimleri daha olumlu etkileyecek, hangi tarihler bizler için önemli, hepsini anlatacağım. Ancak burcunuza geçmeden önce genel etkileri dinlerseniz İçinden geçtiğimiz bu dönemi çok daha iyi anlamlandırabilirsiniz. Bu zamanın kalitesi nasılmış daha iyi öğrenmiş olursunuz. Bu yüzden genel etkileri dinlemeyi lütfen atlamayın ve hazırsak Jüpiter ikizler sürecini anlatmaya başlıyorum. 26 Mayıs 2024'te Güneş sistemindeki en büyük gezegen, büyük iyicil, şans, keyif, mutluluk, sınırları genişletmeyi temsil eden gezegenimiz Jüpiter İkizler Burcu'na geçip 10 Haziran 2025'e kadar İkizler Burcu'nda kalacak. Bu bir yıllık zamanda çok yönlü olacağımız, çok fazla iletişim içinde olacağımız, çok seyahat edeceğimiz, bol bol öğreneceğimiz bir yıla geçiş yapıyoruz. Jüpiter bulunduğu burcun özelliklerini olumlu veya olumsuz büyütecek tabii ki. Yani ikizler konuları hayatımızda büyüyecek, gelişecek. Bu konularda bazı şanslar yakalayabileceğimizi, hayatımızın içinde o ikizler temasını yoğun yaşayacağımızı gösteriyor. Hepimizin biraz böyle aslında ikizler burcundaki bu özellikleri geliştirebileceğimizi söyleyebilirim bu süreçte. Bundan tam 12 sene önce yani Haziran 2012, Haziran 2013 arasında Jüpiter yine İkizler Burcu'ndaydı. O yıllarınızda şimdi bahsedeceğim temalardan hangisini yaşadığınıza bir bakın bakalım. Yine benzer şanslar, yine benzer fırsatlar yakalayabilirsiniz demektir. İyi şans gezegeni diyoruz ancak Jüpiter'in şöyle bir özelliği var. Fırsatlar bazı kişilerin önüne çok rahat ve kolaylıkla gelir ve onu görmezden gelip eğer biz kaçırırsak hani nerede ben o şansı göremedim tabii ki deriz. Bu bir iş olabilir, bu bir kişi olabilir. Sizi aslında geliştirecek herhangi bir konuda olabilir. Çünkü Jüpiter'le gelen şanslar öyle çok mücadeleli de gelmeyebilir. Dikkatinizi çok fazla çekmeyebilir. Ondan özellikle ikizler, kova ve terazilerin gözünü kulağını dört açması gerekir. Diğer burçları nerelerden etkileyecek? Ben zaten yükselen burç kısmına geçtiğimde size onu anlatacağım. Ama özellikle bu üç burç oldukça pozitif etkiler alıyor olacak. Mesela biri size der ki çok kolayca gel bizimle çalışsana, işte acaba şu işi birlikte mi yapsak veya şu arkadaşımın bir işi var işte senin gibi birini arıyorlar. Benim tanıdığım işte biri var ama hani seninle bir tanıştırayım, işte senin şu yeteneğin var, kendini bu alanda biraz daha fazla belki geliştirip burada ilerlesen. Hani böyle sanki laf arasında konuşulan bir şeyi aslında sizin önünüze fırsat gibi gelebilir. Hangi alanlarda peki bu gerçekleşebilir? O da yükselen burcunuz kısmına gelince zaten detaylandıracağım. Jüpiter ikizler burcunda olunca tabii bu eğitimle, öğrenmekle, öğretmekle alakalı. Belki işinizde bir eğitmenlik kısmına geçmeniz için size bir fırsat gelebilir ve sizin şansınız olabilecek iş ve kişileri bu dönemde tabii ki kaçırmayın. Dediğim gibi haritanızda hangi alanda olduğunu ayrıca konuşacağız. Şimdi önce bir anlayalım bu Jüpiter ikizler bize neler getirecek? İkizler temasına baktığımızda en başta ikizler iletişim demek, bilgiyi temsil eder. İnsanlar arası etkileşimi, eğitimi, öğrenmeyi, yolculukları, seyahatleri daha fazla öne çıkartır. Tabii ki reklam, pazarlama, basın, yayın, gazetecilik, işte yazılı sözlü tüm işleri temsil eder. Bu alanlar çok daha fazla gelişir. Bu alanlarda
pozitif gelişmeler de olur demektir. Bizim hayatımızda da bu konularda öne çıkmak, kendimizi geliştirmek gibi bir düşüncemiz eğer varsa çok olumlu ilerlemeler tabii ki kaydederiz. En başta o kadar çok iletişim ve haberleşme içinde olabiliriz ki biliyorsunuz Plüto da Kova burcuna geçtiği için gökyüzünde bir böyle hava elementi etkileşimi olacak. Biz daha fazla teknolojiye, eğitim alanlarına, belki yapay zekaya, iletişimimize, seyahatlere, yolculuklara, yurt dışına, genel olarak sosyal ilişkilerimize daha fazla yansıyacağını düşünüyorum. Kendimizi geliştirmek için birçok normalde almayacağımız belki eğitimleri alacağız. Eğitim de verebiliriz. Sürekli yeni bilgiler birbirimizle paylaşabiliriz. Bazı şeyleri öğrenme gayretinde oluruz. Fakat bunu normal zamanda olduğu gibi tabii ki düşünmeyin. Zaten Jüpiter ikizlere girince bunu birçok kişi deneyimlemeye başlayacaktır. Mesela normalde belki kısaca bilgi edinip geçtiğimiz şeylerde şimdi saatlerce bir araştırma yapabiliriz, o konuda uzmanlaşabiliriz. Eğitim alma veya o konuda iyice öğrenme peşinde olacağız. Hani örnek veriyorum. Şimdi mesela yaz mevsimine giriyoruz malum. Belki daha önceden işte çok basit böyle güneşten korunma yöntemlerini falan araştırıyoruz hepimiz tabii ki. Okuyoruz. Belki bir ürün alıp önceden geçiyorduk. Şimdi merak da tabii ki yoğun olacak ikizlerde olduğu için. Biz bu ürünleri ne zaman kullanmalıyız? Bununla ilgili araştırmalar, renkli mi kullansak, ne olur, işte renkli kullanmasak ne olur, hangi marka daha iyi ya da bunun için belki günlerce böyle doktor, işte dermatolog videoları vesaire izleyeceğiz. Bu konuda kendimizi en az bir dermatolog kadar belki de bilgi sahibi edeceğiz. Ben burada tabii ki günlük hayattan bir örnek verdim size. Siz kendi ilgi alanınız neyse buna göre düşünebilirsiniz. Daha fazla bilgiye, araştırmaya eğileceğiz. Sonuçta çok yönlü olacağımız bir döneme giriyoruz. Bu sayede bilinç artacak. Öğrenmek sadece eğitimle değil, pek çok şeyi okumuyoruz, dinlemiyoruz toplum olarak. Bunun seviyesi de Jüpiter ikizlerle birlikte belki biraz daha artacak. Birçok yeni insanla tanışma, yeni belki kültürleri tanıma, yeni yerler görme merakımız her zamankinden çok daha yoğun olacaktır. Bu kadar iletişim ve meraklı bir seneden geçtiğimize göre Plüto'da Kova'dayken teknolojik aletlerde, iletişim araçlarında tabii ki bir yenilik, yeni ürünler, yeni sosyal platformlar, yeni iletişim kanalları gibi hani iletişim, haberleşmeye dayalı yepyeni şeyler türeyecektir. Zaten Plüto Kova'dayken yapay zekanın, teknolojinin gücünü biz Ocak ayından beri çok daha yoğun bir şekilde gözlemliyoruz. Jüpiter ikizlere de geçince bu daha da aslında hızlanacak diyebilirim. Tabii bu kadar yoğun bir bilgi akışının olduğu zamanda Jüpiter'in de abartma özelliği nasıl çalışır? İkizlerde bir abartma görüleceği için dedikodu çok fazla yayılır. Yalan yanlış bilgileri araştırmadan düşünmemek gerekir. Çok yoğun bir iletişimde kalmanın da böyle bir dezavantajı tabii ki doğar, dedikodu gibi. Sonuçta Jüpiter burada İkizler Burcu'nun olumlu özellikleri kadar olumsuz özelliklerini de çoğaltacak, büyütecek. Bu yanlış bilgilerin yayılmasını özellikle Eylül ayında biraz daha fazla gözlemleyebiliriz. Mesela 12 sene önce de Jüpiter İkizler Burcu'ndaydı demiştim. O zaman eğitim dedik. Eğitimle alakalı değişimler, yenilikler olmuştu. 12 yıl zorunlu eğitime 4+4+4 sistemi 2012-2013 döneminde yani Jüpiter ikizlerdeyken başlamış bir sistemdir. Yine böyle bir eğitimi ilgilendiren, eğitimle alakalı belki başka bir uygulamaya da geçilebilir. Hani eğitimde bir reform yapılabilir. Eğitim sisteminin gelişmesi için 2012-2013 dönemi gibi yeni kurallar tabii ki koyulabilir bu süreçte. Jüpiter ikizlerdeyken öyle bir merak, hani öyle bir bilgi açlığı doğacak ki gerçekten bilgide genişleyebileceğimiz bir dönem. Cevabını bilmediğimiz soruları aslında daha fazla sorarak, onları belki tartışarak, istişare ederek öğrenebilmemizi aslında merakımızı, bilgimizi genişletebilmemizi sağlayacak aslında güzel bir süreç. Bu sebeple almak istediğiniz eğitimler varsa ya da kurslara gitmek istiyorsanız bu döneme denk getirebilirsiniz. Kendi kendinize bile böyle bir araştırırsanız, öğrenirsiniz ki birçok şey kolaylaşır hale gelir hayatınızda. Ancak Jüpiter ikizlerde aslında biraz zararda yani yüzeysel bilgide kalmayı da temsil eder. Bu biraz maymun iştahlılık da verebilir. Jüpiter'in doğasına uymayacaktır. Daldan dala atlarken gerçekten o bilgileri hazmetmek gerekiyor. Bir konuda bir ilgimiz olabilir ancak derinine inmek gerekecek, içselleştirmek ve bunu hayatımızda kullanabilmek için. Fakat her daim öğrenmeye tabii ki açık ve de istekli olacağız gibi duruyor. Hiç öyle hani yaşım geç oldu, işte bu yaşta okunur mu vesaire demeyin. Gayet nerede bilgi orada biz olacağız.
Ta ki doyduğumuzu düşünene kadar. Kitap okuma yazma oranının artacağını düşünüyorum ya da sosyal platformlarda böyle olabilir. Eğer öyle bir isteğiniz varsa yazmak için daha doğrusu Jüpiter ikizler dönemini verimli bir dönem kullanabilirsiniz. Bol araştırma, bol yazı yazma, hayattaki tecrübelerinizi aktarmak, bunu yazıya dökmek için iyi bir zaman. Eğer kendi işinizle alakalı da bir eğitim vermek istiyorsanız yine bu dönemi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Daha rahat ilerlersiniz. Pazarlama, reklam, ticaret gelişir. Gelişirken de böyle abartılı sözler, söylemler, işte vaatler olursa kandırılmayı da verebilir. Buraya biraz daha dikkat. Bu riski de çoğaltıyor çünkü. İletişim en önemli şeylerden biri olacak demiştim ve iletişimde sadece monolog değil, diyalog halinde olabileceğimizde ya da bunu olumlu anlamda dönüştürebileceğimiz de bir etkide olacak. Fakat herkesin bir fikri, herkesin söyleyecek elbette bir şeyleri yine olacaktır. Bu diyalog halinde olmak gibi böyle basit bir şey bile çok kişi yapamadığına göre bu geçiş birçok kişiye bunu öğretebilecek demek ki. Bazen aşırı basit şeyleri yapamıyoruz çünkü. Şimdi sosyal mecralar her zamankinden yani hem daha yoğun kullanılabilir hem de yine yanlış ve yüzeysel bilgilerin de daha fazla yayılacağı bir döneme giriyoruz. Bakın daha fazla diyorum. Propagandalar çoğalabilir. Çünkü çok yoğun bir iletişim olacak. Hatta 2013 yılında yine böyle Jüpiter ikizlerdeyken, iletişim yoğunken çok konuştuğumuz Gezi Parkı olayı 28 Mayıs 2013'te başlamıştı. Tam da Jüpiter ikizler dönemine denk geliyordu. Yine benzer bir olayla bizler karşı karşıya kalabiliriz. Yine sosyal medyanın belki günlerce, haftalarca tek bir konu üzerinden yoğun bilgi akışını gözlemleyebiliriz. Zaten Plüto da Kova burcunda halkın aslında sözünün geçtiği dönemlerden geçtiğimiz bir süreci anlatıyor. Bir kez daha belirteyim. Halk gücünü göstermeye başladı. Bir kişinin değil, toplumun sesi, toplumun ihtiyaçları çok daha önemli hale gelmeye başladı Plüto Kova ile beraber. Bu da Jüpiter ikizlerle daha fazla yayılacak demektir. Objektifliği artıran bir döneme giriyoruz. Bu olumlu. Sürekli bir elimizde bavul bir yerlere gitme halinde olabiliriz. Bol seyahat, bol şehirler arası kısa yolculuklar, normalden çok daha fazla hareket halinde olacağımız bir dönem. İkizler ulaşımı da anlattığı için tabii ki ulaşımda bazı yeni uygulamalar da eğitim gibi çıkabilir. Jüpiter geliştiren bir gezegen olduğu için de mutlaka olumlu bir uygulama ya da planlama çıkacaktır. Tabii ki ülkemizin haritasına göre hani arka planda bir evde olacağı için halk etkisinin giderek büyüyebileceğini dediğim gibi gösterebilir. Burası ülkemizin arkasından dönen işleri de gösterir. Bunları çoğaltabilir. Bunları ortaya çıkartabilir demektir. Özellikle bu Haziran başı ve Eylül ayı bu anlamda biraz daha fazla dikkat çekiyor. Gazeteciler, inançlar, bağlantılı konular, dini yerler, işte diyanetle ilgili konular biraz daha fazla göz önüne çıkabilir. Deniz aşırı yerlerle ilişkili belki ticaretler gelişebilir, hastalıklar, salgınlar biraz daha fazla hızlı yayılabilir. Ama iyileşme sürecini de verir. Hastaneler, hapishanelerle alakalı bazı yeni uygulamalar da gelebilir. Jüpiter'in bir sene içerisinde iki tane önemli, çok önemli açısı olacak. Biri Plüto ile olumlu, Satürn'le de olumsuz olacak. Öncelikle Jüpiter ikizlerdeyken Satürn'le sert etkileşimi iki kere yaşanacak. İlki 20 Ağustos'ta, diğeri de 25 Aralık'ta. Fakat bu tarihlerin birkaç gün öncesinden zaten bu etkileri almaya başlayacağız. Sizin de aklınızda olsun. Bu etkileşimle birlikte yurt dışı seyahatleriniz varsa ya da işlerimizde, eğitimlerimizde ya da yolculuklarda, sosyal medya platformlarına bağlı konularda işlerimizde büyümekle alakalı bazı engeller, bazı zorlanmalar bu süreçte yaşayabiliriz. Zaten her iki tarihte de retrolar olacak. Yavaşlayan ve kısıtlayan günlerde olacağız. Bunları da dediğim gibi unutmayın. Özellikle Ağustos'ta Merkür'ün retro, Aralık'ta da Merkür'ün Satürn'le olan sert etkileşimi bu yurt dışı, vize, oturum almak, işte başvuru, resmi imza gerektiren tüm işlemlerde, pasaport gibi işlemlerde biraz sıkıntı, gecikme verebilir. Evrak bağlantılı işlerden bahsediyorum. Özellikle bu iki ayı pek tercih etmemeye çalışın. Fakat bir yandan da bizi Jüpiter-Satürn karesi dediğimiz o konum bir açıdan disipline de edebilir. O dağılan bir enerjimiz varsa biraz daha toparlayacaktır. Eğer başarılı olmak istiyorsak sorumluluk almamız gerekecek bu tarihlerde. Bütün olarak görmemiz gerekiyor bu koca bir senelik süreci. Bir diğer önemli etkileşim de tabii ki Jüpiter-Plüto arasındaki muhteşem uyumlu açı.
bazı kişilere gerçekten zenginlik, güç verecektir. 3 Haziran'da gerçekleşecek ve tabii ki bu tarihten öncesi ve sonrası da yine etkili olacaktır. Şimdi bir kere çok etkili, destekleyici bir enerji var, iletişimi güçlendirici. Hani bir güç istiyorsak, gücü kontrollü bir şekilde büyütebilmemiz için bir fırsat verecek aslında. İletişimde ikna etme, işleri halletme becerimiz çok yüksek. Çok geniş bir kalabalığa iş yapıyorsak mesela etkili bugünlerden geçeceğiz. Kesinlikle bu ara yapay zekadır, işte teknolojidir, yurt dışı bağlantılı işlerde yeni ve güçlü fırsatlar önümüze çıkabilir. Özellikle haritanız destekliyorsa. Motivasyon da yüksek olur. Yine ikizler, kova, teraziler ilk derecelerde biraz daha olumlu etkiler alacak. Şimdi yükselen burçlarınıza geçelim bakalım nasıl etkileneceksiniz. Koçlarla başlayacağım. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız tabii ki güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz ama yükselen burcunuza göre yorumları yapıyoruz. Bunu da lütfen unutmayın. Koç ve yükselen koçlar 26 Mayıs 2024'te Jüpiter İkizler Burcu'na geçip 10 Haziran 2025'e kadar bu burçta kalacak. Bir yıllık süreçte sizin 3. evinizde konumlanıyor. Bazı şanslar bu konularda elde etmenizi sağlayacak. Bu bir sene içinde yakın çevrenizden, kardeşiniz, kuzeniniz, en yakınınızda olan kişilerden bazı maddi ve manevi şanslar yakalayabilirsiniz demektir. Yeni bir araç alabilirsiniz. Bu konuda bir size şans doğabilir. Ya da belki hep satmak istediğiniz bir aracınız var. Bunun için de karşınıza bir fırsat çıkabilir. Eğer eğitim almak, eğitim vermek gibi gündemleriniz varsa mutlaka değerlendirin. Zaten zihinsel olarak çok gelişeceğiniz bir süreçtesiniz. Pek çok yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Bu dönem sizin için bir fırsat. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yakın çevreniz daha fazla genişleyebilir. Güçlü dostluklar kurabilirsiniz. İletişimin sizin için çok hızlanması da söz konusu olacak. O kadar fazla öğrenme açlığı içinde olacaksınız ki bence hani mutlaka yeni bir şeyler öğrenmek için bu dönemde adım atın. Bu bir seminer olur, bir kurs olur ya da farklı bir ilgi alanınız vardır. Buna dair bir adım atabilirsiniz. Her öğrendiğiniz sizde yeni bir açılıma sebep olacak. Hayata bakış açınız, iletişim tarzınız değişecektir. Eğer sosyal medya, ticaret, iletişime ve eğitime dayalı bir iş yapıyorsanız bunlar çok daha fazla gelişecektir. Eğer yazarsanız da mesela bir kitap yazmak, işte fikirlerinizi bir yerlerde yayınlamak, duyurmak için harika bir süreçten geçeceksiniz. Haritanızda olumlu etkileniyorsa işte hani biraz daha olumlu bak denir ya işte sizin olumlu bakabileceğiniz bir dönemden geçiyor olacaksınız. Bol seyahat edeceğiniz de bir dönem olacak gibi görünüyor. 2012 Haziran, 2013 Haziran arasındaki dönemi nasıl geçirdiğinize bir bakın. Hani bu bahsettiklerim belki size tanıdık geliyordur. O süreçte bir bağlantı kurabilirsiniz. Umarım belirttiğim konularda şanslarınızı çok iyi kullanırsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Boğa ve yükselen boğalar 26 Mayıs 2024'te Jüpiter İkizler Burcu'na geçip 10 Haziran 2025'te bu burçtan çıkacak. Şimdi sizin haritanızda ikinci ev konularında bazı şanslar elde etmenizi sağlayacak. Bir yıl boyunca sizin maddi olarak güçlenmenizi temsil ediyor. Bazılarınız bol bol para kazanacaktır. Hatta Jüpiter'in İkizler Burcu'na geçmeden hemen önce böyle hem büyük harcamalarınızın olabileceği hem de belki toplu para alabileceğiniz bir süreç olabilir. Kazançlarınızı artırma açısından gerçekten şanslı bir dönemden siz geçiyor olacaksınız. Eğer haritanızda tabii ki destekliyorsa. Kazançlarınızda artış olmaya başlar. Size bazı tekliflerin gelmesi ya da işte tam tersi siz bu gelirlerinizi nasıl daha fazla çoğaltabilirim diye uğraştığınız noktada o bolluğu, bereketi görebilirsiniz, karşılığını alabilirsiniz. İş fırsatları doğabilir, işe girebilirsiniz, varlıklarınız daha da değerlenebilir. Sadece bol para kazanmanın aslında fırsatlarının karşınıza çıkması dışında bir de çok fazla giderlerinizin, harcamalarınızın da olacağı bir dönem olacaktır tabii ki. Bu bol kazanç, kariyerinizle bağlantılı bir prim, işte ödül, ekstra bir kazanç olarak da sizlere gelebilir. Yatırımlarınız kaynaklı para gelmesi ya da yatırımlar için güzel fırsatlar karşınıza çıkması da söz konusu. Sadece Ağustos ve Aralık ayında bazı tıkanmalar olabilir maddi konularda. Kendi değerinizi görebilmeniz için de şans niteliğinde olacak ve yeteneklerinizi de bu süreçte geliştirebilirsiniz ki bu sayede kazançlarınızı da artırabilirsiniz. Bir de böyle seyahatlere, yolculuklara, eğitimlere ekstra harcamalarınız çıkabilir. 2012 Haziran, 2013 Haziran dönemini bir hatırlayın. O zaman da Jüpiter ikizlerdeydi. Belki benzer kazançlar, benzer fırsatlar önünüze gelebilir.
Umarım belirttiğim konularda bu şansı çok daha iyi kullanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. İkizler ve yükselen ikizler 26 Mayıs 2024'te Jüpiter İkizler Burcu'na geçip 10 Haziran 2025'e kadar bu burçta kalacak. Sizin haritanızda birinci ev konularında bazı şanslar elde etmenizi sağlayabilir. Yani zaten her açıdan şanslı bir yıldan geçiyor olacaksınız. Haritanıza destekliyorsa. En çok bu geçiş sizi ilgilendiriyor. Her alanda, her anlamda genişleyebilme fırsatı olacak. Genel olarak Jüpiter yükselen evinizden geçerken çok mutlu, keyifli, hayatınızın en şanslı aslında dönemlerinden birini geçirirsiniz demektir. Eğer dediğim gibi genel olarak bu haritanızda destekleyici etkiler sunuyorsa güzel fırsatlar gelebilir. Örneğin yurt dışı bağlantılı bir iş yapacaksınız, yurt dışından bir eğitim alacaksınız veya sadece yurt dışına, uzaklara seyahat etmek istiyorsunuz, ufkunuzu genişletmek istiyorsunuz. Önünüze çok güzel fırsatlar gelebilir. Lütfen değerlendirin. Çok iyi değerlendirin. Gözünüz kulağınız açık olsun sevgili ikizler. Genişleme demişken normalden çok daha fazla kilo alma potansiyeline de sahip olduğunuz için şimdiden dış görüntünüze biraz daha dikkat etmenize fayda var. Sporunuzu, sağlıklı beslenmenizi lütfen ihmal etmeyin. Elbette bazılarınız çocuk sahibi olacağı için belki hamileyken o kilo da tabii ki gelebilir. Bu bir sene içerisinde bir yer değişimi, bir taşınma veya bol bol seyahat etme, yer değiştirme fırsatlarınız olacak. Siz zaten meraklı bir yapıdasınız. Ancak bu süreçte çok daha fazla merak ettiğiniz bazı şeyleri, işte ilgi alanlarınızı, belki eğitimleri, işte kitapları bir konu üzerinde düşünme ve öğrenme söz konusu olacak. Çok yönlüsünüz. Bu geçişle beraber birden fazla şeyle ilgilenebilirsiniz. İlginiz artabilir. Ancak yapabileceğiniz kadarına eğilmeniz gerekiyor. İyimser bir dönem, keyifli bir dönem, büyümek ve genişlemek istediğiniz şeylere adım atmaktan lütfen korkmayın. Zaten bu sene Kuzey Ay düğümü Koç burcunda gayet böyle yeni girişimlere, yeni atakları destekliyor. İş, ilişkiler açısından çok fırsatlı gelebilir. Bu kişiler sizin şansınız olabilir. Tabii değerlendirirseniz bunları. Evlilik de yine potansiyelleriniz bu arada arasında olacak. 2012 Haziran 2013 Haziran arasındaki bu dönem bahsettiklerimle alakalı önünüze bir fırsat eğer geldiyse benzer etkiler yine alabilirsiniz. Umarım belirttiğim konularda bu şansları çok iyi kullanırsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yengeç ve yükselen yengeçler 26 Mayıs 2024'te Jüpiter İkizler Burcu'na geçip 10 Haziran 2025'e kadar bu burçta kalacak. Sizin haritanızda 12. ev konularında bazı şanslar elde etmenizi sağlayabilir. Öncelikle burası arka planda bir ev olduğu için hastalıkları, işte korkuları, kaygıları önce bir ortaya çıkartabilir. Size bazı şeyler deneyimletebilir. Daha sonrasında size bu konularda bazı aslında iyileşme fırsatları getirecek. Aslında sizin ruhsal anlamda biraz daha büyümenizi sağlayacaktır. Biraz daha inançlarınıza, iç dünyanıza dalabilirsiniz. Arka planda kendinizi yetiştirmekle, genişletmekle uğraşacağınız bir yıldan geçebilirsiniz. Tabii ki zararlı alışkanlıklarınız falan varsa bırakmanız bu anlamda iyileşmeniz için çok destekleniyorsunuz. Çok kıymetli bir dönem. Çünkü genel olarak sağlığınızla alakalı aslında şifalandığınız bir dönem olacaktır. Eğer siz bir adım atarsanız. Sadece zararlı alışkanlıklar değil, psikolojik destekler almak için de yine çok faydalı, sizi en çok geliştirecek süreçlerin birindesiniz. Bu size bir noktadan sonra çok daha fazla huzur verecektir. Çünkü tüm bu kaygılarınızı böyle geriye dönük de iyileştirebilirsiniz. Kendi iç dünyanızda çok şey keşfedebilirsiniz. Buna açık olun ki bir sonraki sene gelecek fırsatları daha bilinçli değerlendirebilir. Bir sağlık probleminiz varsa da bunu önce biraz büyütebilir, sonra da şifasını getirebilir. Size yurt dışı fırsatları, işte yurt dışı bağlantılı işler, başkalarına belki yardım etme isteği, yurt dışı işte uzaklar bağlantılı işleriniz veya seyahatlerinizle alakalı bir artış olabilir. Sadece hani olumsuz anlamda değerlendirirsek bazı arkanızdan dönen işleri ya da konuşmaları, gizlen gizliye size düşman olan kişileri görebilirsiniz. 2012 Haziran, 2013 Haziran arasındaki döneminize şöyle bir bakın, hani hatırlamaya çalışın. Bu bahsettiklerimle alakalı bir benzerlik yakalıyor musunuz? Yine benzer etkiler alabilirsiniz. Umarım belirttiğim konularda bu sene çok iyi şanslar yakalarsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Aslan ve yükselen aslanlar 26 Mayıs 2024'te Jüpiter İkizler Burcu'na geçip 10 Haziran 2025'e kadar
bu burçta kalacak. Sizin haritanızda 11. ev konularından şanslı etkiler almanızı sağlayacak. Geleceğe daha umutlu, daha mutlu, keyifli bakacağınız, arkadaşlarınızdan veya sosyal çevrenizden, kalabalıklardan bir destek görme, bazı şansları yakalayabilme fırsatınız olacak. Çevreniz çok genişleyebilir. Hatta bu sosyal çevreniz sayesinde kariyerden kazançlarınızı artırabilirsiniz. Yeni iş fırsatları çıkabilir. Kariyerinizden kazançlarınızın artabileceği aslında bir dönemdir. Sosyal çevreyle iletişiminiz çok genişleyebilir. Normalden daha dışa dönük, daha sosyal olabilirsiniz demektir. Yeni insanlar, yeni yerler keşfedebilirsiniz. Yepyeni kişilerle tanışabilirsiniz. Çok daha fazla sosyal olacağınız aslında bir dönem olacaktır. Bir girdiğiniz ortamlara, kişilere dikkat edin. Aslında onlar sizin şansınız olabilir. Tabii ki bazı topluluklara, gruplara dahil olabilir, yardımlaşabilir. Bunların içine girebilirsiniz. Genel olarak şanslı bir dönemdir. Geleceğe daha umutlu, pozitifte bakmaya başlayabilirsiniz. Zaten sizi olumlu etkileyen bir etkileşimde olacak. 2012 Haziran, 2013 Haziran arasındaki dönem bu bahsettiklerimle alakalı önünüze bir fırsat geldiyse benzer etkiler de alabilirsiniz. Umarım belirttiğim konularda bu şansı çok iyi kullanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Başak ve yükselen Başaklar 26 Mayıs 2024'te Jüpiter İkizler Burcu'na geçip 10 Haziran 2025'e kadar bu burçta kalacak. Sizin haritanızda 10. ev konularında bazı şanslar elde etmenizi sağlayabilir. Öncelikle kariyerinizden yana güzel fırsatlar yakalayabilir, tanınabilir, yapmak istediklerinizi çok daha iyi gösterebilirsiniz, duyurabilirsiniz. Patron, yönetici gibi kişilerden çok destek görebilirsiniz. Eğer sert etkileşimler haritanızda yoksa statünüz yükselebilir, terfi alabilirsiniz. Yaptığınız işte popüler olabilirsiniz, saygı duyulan kişi olabilirsiniz. Kariyerinizde bir genişleme, büyüme fırsatı gelecek. Toplum önünde bu anlamda tanınan, bilinen, hani dikkat çeken biri olursunuz. Kariyerinizle birlikte yürüdüğünüz kişiler sizin şansınız olabilir. Kariyer için bir rota değiştirmek, yeni girişimlerde bulunmak için doğru zaman, hazır Kuzey Ay düğümü Koç burcuna girmişken yenilikleri ve cesareti verebilir. Emeklerinizin karşılığını görebilirsiniz. Kariyeriniz için bir eğitim de alabilirsiniz. Kariyeriniz için taşınabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı bir iş yapabilirsiniz. Tabii ki kariyer için seyahatler de düzenleyebilirsiniz. Sadece kariyeriniz için yapabileceğinizden fazlasını yapmaktan bir tık geri durmanız belki iyi olur. Ancak çok iyi bir ivme kazanabilirsiniz, yükselebilirsiniz tabii. Bu arada statü demişken bazılarınız bu bir sene içerisinde evlenip statüsünü değiştirebilir. 2012 Haziran, 2013 Haziran arasındaki dönemi bir düşünün. Bu bahsettiklerimle alakalı önünüze acaba hangi fırsatlar gelmişti? Yine benzer etkiler alabilirsiniz. Umarım bahsettiğim konularda bu şansları çok güzel değerlendirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Terazi ve yükselen teraziler 26 Mayıs 2024'te Jüpiter İkizler Burcu'na geçip 10 Haziran 2025'e kadar bu burçta kalacak. Sizin haritanızda 9. ev konularında bazı şanslar elde etmenizi sağlayabilir. Bu senenin en çok gezeni, en çok öğreneni, en çok böyle yurt dışına seyahatlere, yolculuklara vakit ayıranı sevgili teraziler siz olacaksınız. Bu yıl öğrenecekleriniz, gezeceğiniz yerler sizin ufkunuzu bir farklı açacaktır. Sizi çok geliştirir. Hayata bakışınız yavaş yavaş değişmeye başlayabilir. İnançlarınız, inandığınız fikirler de değişebilir. Sosyal medya, yayıncılık, dış ticaret konularında işleriniz varsa çok iyi fırsatlar yakalamanızı tabii ki sağlayabilir. Eğitim, akademik işler, seminerlere katılabilirsiniz. Hatta sizin işinizin bir parçasıysa siz de yapabilirsiniz. Yabancı kültürlerle merakınız artarken sizden uzakta yaşayan yakınlarınızla alakalı güzel haberler de alabilirsiniz. Pasaport, vize, işte oturum gibi konulardan yana da çok şanslısınız. Bu anlamda önünüze güzel fırsatlar çıkabilir. Bol bol öğrendiğiniz, bol bol seyahat ettiğiniz, bilgide en çok genişleyeceğiniz, kendinizi en çok geliştireceğiniz dönemlerden geçiyorsunuz. Felsefe, yabancı bir dil öğrenmek, ilgilendiğiniz bir alanda eğitim almak, yurt dışı, işte yabancı bir dil eğitimi almak sizi bu anlamda çok güzel etkiliyor olacak. Sert etkileşimleri olsa da bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz. 2012 Haziran, 2013 Haziran arasındaki dönemi bir hatırlayın. Aynı veya benzer etkiler de alabilirsiniz. Umarım belirttiğim konularda bu şansları çok güzel kullanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Akrep ve yükselen akrepler 26 Mayıs 2024'te
Jüpiter İkizler Burcu'na geçip 10 Haziran 2025'e kadar bu burçta kalacak. Şimdi sizi 8. ev konularında tabii ki bazı şanslar elde etmenizi sağlayabilir. Eğer haritanızda olumlu etkileniyorsa, ortaklaşa gelirlerden yana bir kere çok destekleniyorsunuz. Miras, ortağınızla yaptığınız kazançlar, krediler, banka işleri, finansal konularda bazı şanslar elde edebilirsiniz. Kredi çekeceksinizdir, olumlu yanıt alabilirsiniz. Paraya sıkışırsınız, bir anda bir yerden bir para gelebilir. Eşinizin gelirlerinde bir artış olmaya başlayabilir ya da aileden yana belki maddi konulardan yana desteklenebilirsiniz. Bir şey satarsınız ya da oradan toplu bir para da size gelebilir. Yatırımlarınızda tabii ki önemli olacak. Bazı borçların bitmesi açısından da şanslı olabilir bu dönem sizin için. Tabii ki okült, işte bilinmeyen, ölüm ötesi konulara da biraz daha fazla merak salabilirsiniz. Ortaklı işlere açık olun. Eğer haritanız destekliyorsa gelirleriniz çok artabilir. İşte operasyonlar, bazı ufak tefek ameliyatlar söz konusu olabilir. Tabii ki doktordan yana da şanslı olabilirsiniz. Hızlı iyileşebilirsiniz. Yani çabuk iyileşme görülebilir. Psikolojik yardımlar eğer alıyorsanız çok fazla geliştirebilirsiniz. Kendinize ruhsal şifalanma verir. 2012 Haziran, 2013 Haziran arasındaki dönemi bir hatırlamaya çalışın. Bu bahsettiklerimle ilgili bir şeyler yaşamış mıydınız? Özellikle benzer etkiler alabilirsiniz. Umarım bahsettiğim konularda çok iyi şanslar yakalayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yay ve yükselen yaylar 26 Mayıs 2024'te Jüpiter İkizler Burcu'na geçip 10 Haziran 2025'e kadar bu burçta kalacak. Sizin haritanızda 7. ev konularında size bazı şanslar elde etmenizi sağlayacak, belirgin etkiler alacak burçlardan biri de aslında sizlersiniz. Şimdi burada ince bir çizgi olacak. Evlilik, ilişkiler ve ortaklıklarla alakalı. Elbette bazı şanslar yakalamanızı sağlar. Hatta hayatınıza giren kişi bir nevi sizin şansınız olur. Bunu çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Eğer bekarsanız sizi çok geliştirecek önemli biri, kültürlü, işte uzaklardan bir kişi de hayatınıza gelebilir. Bu kişiyi çekebilirsiniz. Bu ortağınız da olabilir, eşiniz de olabilir. Bu kişilerden yana aslında çok şanslı olacağınızı görebilirsiniz. Bu kişiler size bir kapı açabilir. Yaşadıklarınız tatsız bile olsa bu kişiler sizi çok geliştirecektir. İnce bir çizgi var derken bundan bahsediyorum. Evlilik vaat eder, ilişkiler verir ancak sizin onu görebilmeniz, olumsuz bile sonuçlansa öğrendiklerinize odaklanmanız çok önemli olacak. Jüpiter buradayken sosyal ilişkileriniz, ikili ilişkileriniz iyileşmeye başlar. Tabii ki yine bekarsanız çok fazla talepte görebilirsiniz. Yeni ilişkiler başlayabilir ve ilişkiniz varsa evliliğe dönebilir. Karşınızdaki kişilerden beklentiniz sadece biraz fazla olabilir. Davalarda, danışmanlıklarda veriyorsanız danışmanlıklardan yana da yine şanslı olabilirsiniz. Evlendiğiniz eşiniz de pek çok konuda şanslı bir dönemden geçebilir. Haritanızda elverişliyse tabii ki evlilik yapabilirsiniz bir senelik zaman içinde. Danışmanlık aldığınız kişiler de sizin şansınız olabilir. Kısaca size en çok fırsat ilişki, ortaklık, danışmanlık, davalar, evlilikten yana gelebilir. 2012 Haziran 2013 Haziran arasındaki dönemde bu bahsettiğim konularla ilgili eğer bir deneyim yaşadıysanız benzer etkiler de alabilirsiniz bu süreçte. Umarım belirttiğim konularda çok iyi şanslar yakalayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Oğlak ve yükselen oğlaklar 26 Mayıs 2024'te Jüpiter İkizler Burcu'na geçip 10 Haziran 2025'e kadar bu burçta kalacak. Sizin haritanızda 6. ev konularında bazı şanslar elde etmenizi sağlayabilir. Oğlak işlerini büyütüyor, daha doğrusu kendini işinde daha fazla aslında geliştiriyor diyebiliriz. Bu daha doğru olur. Bir Oğlak Burcu'nun da gerçekten zaten sevebileceği bir geçiş olacaktır. Genel olarak birlikte çalıştığınız kişiler, astlarınız, üstleriniz, bu kişilerden yana fayda görebilirsiniz. İş arayan bir oğlaksanız da bu anlamda çok şanslı bir yıla giriyorsunuz. Yeni iş teklifleri gelebilir. İşteki yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Ya da çalışma koşullarınızın çok daha iyiye gitme durumda söz konusu olabilir. Tam olarak bu duruma bir başarı denmese de kendinizi işle alakalı geliştirmek, büyütmek aslında ustalaşmak kıvamına gelmek diyebiliriz buna. İşinizden keyif alırsınız, mutlu olursunuz. Eğer bir tedavi olacaksanız doktordan yana şanslı da olabilirsiniz ya da tedavinizde daha hızlı iyileşmeler görülebilir. Genel olarak beslenme düzeninizde bir şeyleri düzenleme fırsatınız olabilir veya böyle bırakmak istediğiniz eğer bir kötü alışkanlığınız varsa
kolayca sıyrılabilirsiniz. Spor konusunda size faydalı olacak kişileri karşınıza çıkartabilir. Eğer hayvan sahiplenme gibi bir düşünceniz varsa bu transit çok güzel çünkü hayvan sizi çok mutlu edecektir sahiplendiğiniz hayvan ve lütfen satın almayın, sahiplenin. 2012 Haziran, 2013 Haziran arasındaki döneminizi hatırlayın. Bu bahsettiklerimle alakalı bazı fırsatlar önünüze çıkabilir. Umarım belirttiğim konularda çok iyi şanslar yakalayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kova ve yükselen kovalar 26 Mayıs 2024'te Jüpiter İkizler Burcu'na geçip 10 Haziran 2025'e kadar bu burçta kalacak. Sizin haritanızda 5. ev konularında bazı şanslar elde etmenizi sağlayabilir. Eğer bekar bir kovaysanız ve aşk, ilişkiler ne zaman beni bulur diyorsanız işte bu bir yıllık süreç bu konuda size bir nevi şans dağıtıyor olacak. Çok fazla kişiyle tanışabilirsiniz. Çok fazla kişiyle iletişim halinde olabilirsiniz. İlişkiler doğabilir. Eğer evliyseniz çocuk sahibi olmak için muhteşem bir dönemden geçiyorsunuz. Belki çocuğunuz vardır. Onun hayatında bazı olumlu gelişmeler deneyimleyebilirsiniz. Örneğin bir yurt dışı eğitimine katılmak istiyordur. Kendini geliştirmek için önüne bazı güzel fırsatlar çıkacaktır. Aynı zamanda siz de çok sevdiğiniz bir hobinizle bu dönemde ilgilenebilirsiniz. Yeteneklerinizi iyice geliştirebilirsiniz. Belki o yetenekler sonra bir işe bile dönebilir ileriki yıllarda. Spor, aktiviteler, tatiller, eğlenceler açısından çok mutlu ve keyifli bir süreç. Keyif alabilirsiniz yaşamaktan. Eğer haritanızda elverişliyse şans oyunları belki oynanabilir ama haritanız elverişli değilse uzak durmanızı tavsiye edebilirim. 2012 Haziran 2013 Haziran döneminde bu bahsettiklerimle alakalı eğer önünüze bir fırsat geldiyse benzer etkiler de alabilirsiniz. Umarım belirttiğim konularda çok iyi şanslar yakalayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Balık ve yükselen balıklar 26 Mayıs 2024'te Jüpiter İkizler Burcu'na geçip 10 Haziran 2025'e kadar bu burçta kalıyor. Sizin haritanızda 4. ev konularında bazı şanslar elde etmenizi tabii ki sağlayacaktır. Sizler de belirgin etkileri alacak olan burçlardan birisiniz. Taşınmayı düşünen balıklar, ev sahibi, arsa sahibi, toprak sahibi olmak veya ev değiştirmek, tadilat yapmak isteyenler için güzel fırsatlar önlerine çıkacaktır. Güzel bir geçiş olacaktır. Miras sayesinde de mal edinilebilir ya da aile desteğiyle aileniz de bir yer değiştirebilir. Yani bu illa sizin olmanız gerekmiyor. Aileyle ilişkileriniz çok daha iyi, sıcak hale gelebilir. Evde bir pozitiflik hakim olur. Eve yeni bir üye dahil olabilir. Bu bir bebek de olabilir. Ya da geniş ailenize bir kişi de katılabilir. Ailenizden birinin evlenmesi de olabilir. Ya da bekarsanız sizin de evlenmenizi sağlayabilir. Aileden yana maddi manevi bir destek görebilirsiniz. Yapmak istedikleriniz konusunda da keyifli bir desteği aileniz verebilir. Ev içinde bu mutluluk, ev içinde bir bereket artması söz konusu bu bir yıllık süreç içerisinde. Şöyle bir düşünün, 2012 Haziran, 2013 Haziran arasında neler yaşamıştınız? Bahsettiğim konularla alakalı belki önünüze bazı fırsatlar da o dönemde gelmişti. Yine benzer etkiler alabilirsiniz demektir. Umarım belirttiğim gündemlerde çok iyi şanslar yakalayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.